Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel bir bebek battaniyesi modeli anlatacağım. 3 renk kullanarak öreceğim. Harika bir model. Renk geçişleri de muhteşem olacak. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok kolay olsun, hem de güzel olsun diyorsanız bu model tam sizlik arkadaşlar. Renk olarak pembe, beyaz ve gri kullanacağım ben. Gri ve beyazın yanına her rengi koyarsanız yakışır arkadaşlar. Sarı da çok güzel gider, mavi de gider. Böyle pembe yapacağım ben. Daha farklı yeşil de bir kullanabilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. Evet, modelimden bahsedeyim. Modelim tek sıradan oluşuyor. 4 zincir, siz başlarken 4 zincir ve katları artı bir zincir fazla çekerseniz tam denk düşüyor. Bir zincir de kenar olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Beraber şöyle ipten bahsedeyim. İpim orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım. Tığ olarak da 3 numara 2,20 milimetrelik tığla öreceğim. Bebek kıyafetlerine de uyarlayabilirsiniz bu modeli. Ama bebek battaniyesi örecekseniz elinizi biraz geniş tutun ya da kalın uçlu tığ kullanabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, 4 desen için 16 zincir çekeceğim. 2 de fazla çekeceğim arkadaşlar. 18 zincir çekerek başlayacağız. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Ama başlangıç zincirine böyle biraz geniş tutun. Daha geniş tutun arkadaşlar. Şöyle daha geniş çekin ki alt kısmı kasmasın. Evet, 18 zincir çekip döneceğim. Evet, 18 tane zincir çektim. Şöyle alt kısmı düzgün dursun diye bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hemen ikinci zincire sık iğne yaparak başlıyorum. Evet, bu sık iğne sayımızda sorarsanız dediğim gibi 4 ve katları artı bir sık iğne fazla olması lazım. Bu şekilde her birine bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Dediğim gibi 17 tane sık iğnem oldu. Şöyle bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum, ikinciye bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Aynı sık iğneye ikinci trabzanımı yapıyorum. Aynı sık iğneye üçüncü trabzanımı yapıyorum. 3 trabzan yaptıktan sonra bir sık iğne atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir sık iğne atladım, ikinciye 3 tane trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bir dolayıp iki defa da çekiyorum. 2, aynı yere üçüncüyü yaptım. Hiç zincir çekmeden bir sık iğne atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir tane atladım, ikinciye 3 trabzan. 1, 2, 3. Bir sık iğne atladım, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Doladım, yine bir tane atladım, ikinciye 3 trabzan. Evet, asıl model üçüncü sıradan sonra oluşuyor arkadaşlar. Evet, şöyle yanlışlıkla 4 sık iğne yapmış, 4 trabzan yapmışım. Evet, 3 trabzandan sonra bir tane atladım, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Burada diğer rengimizi alacağız. Şöyle göstereyim ne yaptık. Evet. Burada beyaz ipimi alıyorum. Evet, beyaz ipimi almadan önce şöyle son sık iğnemi söküyorum arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Şöyle batarken batalım. İlmeği alıyorum. Şöyle üzerine dolayıp bu şekilde bırakıyorum ki diğer ipime geçiş daha güzel olsun. Bu şekilde tutuyorum ve beyaz ipimi aldığım bu ilmeklerin içinden geçtim. Şöyle bir, 2, 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Tığıma doladım. Hemen bu sık iğnenin tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, aynı yere üçüncü trabzanımı yaptım.
Tığıma doladım. Bu sefer bu sık iğneyi battığım yere batıyorum. Bakın bir alt sıraya. Sık iğneyi battığım yuvaya batıyorum. İlmeği alıyorum. Biraz uzatıyorum gördüğünüz gibi. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Son 2 ilmeğimi bıraktım. Tığıma doladım. Bakın şimdi buradaki sık iğneyi battığım yeri görüyorum. Bu battığım yere tekrar, bakın buradaki sık iğneyi battığım yere, yuvaya giriyorum. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Bu sık iğnenin üzerine de, bakın burada sık iğne yapmıştık arada. Onun üzerine de 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Bakın burada uzun trabzan yapmıştık. O sık iğneyi battığım yere. Aynı yere giriyorum. Tığıma doladıktan sonra girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım. Diğer bakın 2 desen arasındaki sık iğneyi battığım yuvaya giriyorum. Buraya da uzun trabzan yapacağım. Girdim. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Bu sefer sık iğnenin tepesine, bakın buradaki sık iğnenin tepesine 3 tane trabzan. 1 2 3. Tığıma doladım. Uzun trabzan yaptığım yeri, yani sık iğneyi, bu sık iğneyi battığım yere buraya girip ilmeği alıyorum. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığıma doladım. Yine diğer bakın 2 desen arasındaki sık iğne yaptığım yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3'ün içinden geçiyorum. Doladım. Bu sefer sık iğnenin tepesine batıyoruz. 3 tane trabzan. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. 3 trabzan yaptıktan sonra uzun trabzan yapmam lazım. Yine aynı uzun trabzan yaptığım yere giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. Şuraya batıyorum. Buradaki sık iğneyi yaptığım yere. Şöyle şu şekilde tutup yapalım ki buraya 3 trabzan daha yapacağız. İkisinin içinden geçtim. Doladım. 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. İlk başta ne yaptıysak sıranın sonunda karıştırırsanız buraya bakarak yapabilirsiniz. Bu sık iğnenin tepesine de 3 tane trabzan. 1 2 üçüncüyü yapıyorum. İkisini çektim. İkincisini çekmiyorum. Şöyle üzerine ipimi attım. Burada gri rengimi alıyorum. Evet, ikinci desen sıramı da tamamladım. İlkinde tam desen yapmadık. İkincide normal batacağımız yere batmadık arkadaşlar. Farklı yere battık. Şimdi üçüncüyü yaparken artık bundan sonra nereye batacaksak oraya batacağız. Gri ipimi alayım. Evet, gri ipimi aldım. Dediğim gibi son trabzanın ikisini çektim, ikisini çekmedim. Şöyle duruyor. Ama ipimi de tığımın üzerine atıyorum. Gri ipimi aldım. Bu ilmeklerin içinden geçip şöyle bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra çeviriyorum. Bakın desenler bir arada kalacak hep. Şimdi buraya yapmam lazım desenimi ilk sırada olduğu gibi. Hemen buradaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Burada 3 trabzan yapmışız. Bakın altta pembe sırasında 3 trabzan yapmıştık. Ortadakinin tepesine batarak, bakın bu şekilde, şöyle arkaya da dikkat edelim. Beyaz ilmeği içine almayalım. Şöyle arada olacak şekilde 3. trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle uzun trabzan yapacağım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. İkisinin içinden geçiyorum. Burada geriden almadığımız için buradan direkt başlıyoruz. Tığıma doladım. Bu sefer buradaki sık iğnenin tepesine değil arkadaşlar. Şöyle buradaki boşluğa, diğerine geçtiğimiz yere, sık iğnemiz yok zaten burada. Bu iki uzun trabzan arasındaki boşluğa alta
girecek şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 şöyle bakın, arkadan da arada bakın, yanlış yere girmeyin. 3 trabzan yaptım. Tığıma doladım. Yine uzun trabzan yapacağım. Buradaki pembe trabzanın tepesine yine giriyorum. İlmeği aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. Şurada 3 trabzanım var. Pembe trabzanım. Ortadakinin tepesine girdim. İlmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. 3 ilmeği içinden geçiyorum. Doladım. Bu sefer şöyle 2 uzun trabzan arasındaki bakın boşluğa şuraya batarak 3 trabzan yapıyorum. Bundan sonra hep bu şekilde batacaksınız. Asıl desenimiz bu sırada oluşuyor. 3 trabzanımı yaptım, doladım. Buradaki trabzanın tepesine batarak uzun trabzan, ikisini çekiyorum, ikisini çekmiyorum. Doladım. Buradaki pembe 3 trabzanın ortasındaki trabzana yine yarım trabzan dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Doladım. Buradaki boşluğa girerek 3 trabzan. Doladım. Bakın şekli ne kadar hoş oluyor. Yine uzun trabzan yapacağım geriye doğru. İkisinin içinden geçtim, doladım. Diğer 3 trabzanın ortasındakine batıyorum. Uzun trabzan yapıyorum. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Buradaki boşluğa girerek 3 trabzan. 1 2 3 doladım, uzun trabzan yapıyorum. Doladım. Evet, şöyle geriye bakıyorum. İlmeğin içinden geçtim tekrar. Bakın burada sık iğne yapmışız tepeye. İlk başta ne yaptıysak oraya bakabilirsiniz. Sıranın sonunda karıştırırsanız. Hemen buraya bir batıyorum. Sık iğne yapacağım ama şöyle diğer renge geçeceğim için ilmeği üzerinden attım ipime. Pembe ipimi aldım. Bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Şöyle 1 2 3 zincir. Bakın bu sırada 4 tane tam desen yaptık. Bir altı kenardakiler yarım desen. Çevirdim. Yarım desen yapacağız. Tığıma doladım. Hemen şöyle buradaki boşluğa girerek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 tığıma doladım. Buradaki bakın 3 trabzan ortasına ya da şuraya batalım. Şuraya batarak bir uzun trabzan doladım. Bir de beyaz 3 trabzan yapmıştık o sırada. Ortadaki trabzanı buluyorum. İkinci uzun trabzanı yapıp ikisini bir kapatıyorum. Doladım. Bu iki uzun trabzan gri, onun ortasına ki boşluğa girerek 3 trabzan. 1 2 model çok kolay, sadece hani batacağınız yerleri anlatmak için biraz uzun tuttum arkadaşlar. Bilirsiniz. Hep bu sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. 3 trabzandan sonra beyaz ortadaki trabzanın tepesine yine aynı şekilde batıyorum. İkisini çektim, doladım. Diğer beyaz trabzanı buluyorum, ortadakine uzun trabzan yapıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Boşluğa batarak, onun üzerindeki boşluğa batarak 3 trabzan. Doladım. Yine uzun trabzan yapıyorum. Aynı yere batarak. Doladım. 3 beyaz trabzanın ortasındakini buluyorum. Uzun trabzan ve ikisini bir kapatıyorum. Ve buradaki boşluğa girerek 3 trabzan. Yine aynı yere girerek bakın uzun trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine girerek. Doladım. Şöyle geriye doğru bakıyorum. Karışmaması adına bakın. Doladım. Şuraya batarak
uzun trabzan doladım. Bu sık iğnenin tepesine ya da şöyle şuradaki boşluğu bulup 3 trabzan yapalım. 1 2 üçüncüyü yaparken de ikisini çektim, doladım. Bu şekilde bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum ve 3 ilmeği içinden geçtim. Bir zincir. Yarım trabzan olacağı için, burada olduğu için bir üst sırada bu gri sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin bir model. Bebek yeleklerini de uyarlayabilirsiniz. Hemen ne yapıyoruz? İlk trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Buradaki 3 trabzanım var gri. Ortadakinin tepesine uzun trabzan. Sonra buradaki boşluğu bulup bu araya bakın, arkadan da dikkat edin. 3 tane trabzan. Bir üst sıraya geçişlerde karıştırabilirsiniz. Onun için detaylı gösterdim arkadaşlar. Artık bilirsiniz. 3 trabzan yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Yine uzun trabzan yapmam lazım. Griye batıyorum ve doladığım diğer gri 3 trabzanın ortasındakine uzun trabzan ve ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyor. Ben sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, dediğim gibi karıştırırsanız başa bakın. Buraya sık iğne yapmam lazım. Ama öncesinde geriye doğru batıp uzun trabzanımı yapıyorum. Ve şöyle bu köşeye sık iğne yapıyorum. Tam yapmadan bu şekilde bırakıyorum ki diğer rengimi geçeyim. İp kırmadan böyle kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, burada tam trabzan yaptık en son. Şimdi yarım trabzan yapmamız lazım. O yüzden 3 zincir çekiyorum. Yarım trabzan yapacağımız zaman 3 zincir doluyoruz. Ne yapıyorduk? Hemen şöyle şunun tepesine batarak ya da şuradaki boşluğa batarak arkadaşlar. Buradaki boşluğa batarak tam desenimize uyalım. 3 trabzan doladım. Bu trabzanın tepesine batarak da uzun trabzan ve diğer pembe ortadaki trabzanı bulup uzun trabzan yapıyorum. Böyle devam ediyor. Bilirsiniz dediğim gibi artık. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi renkleri harika oldu. Modelde muhteşem. İki taraflı kullanılabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkasında. Dediğim gibi hem bu tarafı hem bu tarafı kullanabilirsiniz. Muhteşem bir model. Böyle. Ben size büyük parçada çalıştım. Onda bir tık koyu pembe kullandım arkadaşlar. Şöyle yavraziye çalıyor. Onu göstereyim. Şöyle bakın. Böyle de çok hoş, çok güzel oldu. Tek renk kullanıp çantada, cüzdan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş, öyle de çok hoş, çok güzel olur. Yani dediğim gibi çok amaçlı kullanabilirsiniz. İki tarafı daha harika kullanılabilir. İp koparmadan yapması da zaten daha kolay oluyor arkadaşlar. Kolaylık sağlıyor. O şekilde de bir özelliği var. Evet, modelimizin. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Hangisi yakıştı? Açık pembe mi, koyu pembe mi? Fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Dediğim gibi beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ören Hanım Emine adında Instagram hesabım var. Oradan da takip edebilirsiniz. Facebook sayfam Ören Hanım. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.